Bu konu, Çanakkale'nin sadece bir cephe savaşı olmadığını, insanlığın en karanlık anlarında bile vicdanın nasıl ayakta kaldığını gösteren en çarpıcı sahnelerden biridir. Kurşunların yağmur gibi aktığı, top seslerinin toprağı titrettiği anlarda Mehmetçik yalnızca kendi yaralısını değil, düşman üniforması giymiş bir askeri de sırtına alabilmiştir. Bu, askeri tarihin değil, insanlık tarihinin nadir anlarındandır. Çanakkale'de çatışmalar çoğu zaman siperler arasında birkaç metre mesafede gerçekleşiyordu. Bu yakınlık, yaralı düşen bir askerin dakikalar içinde kan kaybından ölmesi anlamına geliyordu. Sıhhiye birlikleri yetersizdi. Çoğu zaman yaralıyı siper gerisine taşıma görevi, silahını bırakıp koşan sıradan askerlere düşüyordu. Mehmetçik, ateş altında yere düşen arkadaşını gördüğünde emir beklemeden ileri atılıyordu. Çünkü orada geçen her saniye bir hayattı. Bu sahneler yalnızca Osmanlı kaynaklarında değil, İngiliz ve Anzak subay raporlarında da geçer. Birçok raporda Türk askerlerinin yaralılarını almak için ölüm pahasına siper dışına çıktığı özellikle vurgulanır. Kurşun sesleri, top patlamaları ve bağırışlar arasında bir askerin sırtına yüklediği insan, bazen kendi köylüsü, bazen hiç tanımadığı biriydi. Asker mektubu. Onbaşı Mehmet Ali, 25 Temmuz 1915. Gece değildi ama duman gözü kör ediyordu. Hasan vurulmuştu. Bağırmıyordu bile. Sürünerek yanına vardım. Sırtıma aldım. Kurşunlar toprağa deliyordu. O an korkmadım. Çünkü bırakıp gitmek daha ağırdı. Eğer onu orada bıraksaydım, ömrüm boyunca yaşayamazdım. Bu mektup, cephedeki psikolojiyi çok net anlatır. Mehmetçik için korku, ölümden önce vicdanla yüzleşmekti. Cephede sedye sayısı çok sınırlıydı. Çoğu yaralı, askerlerin omuzlarında veya sırtlarında taşınıyordu. İki askerin kollarını birbirine dolayarak yaptığı can sedyesi, Çanakkale'nin simgesel görüntülerinden biridir. Bu taşıma sırasında askerler hedef haline gelir, keskin nişancı ateşi özellikle bu anlarda yoğunlaşırdı. Buna rağmen taşıma durmazdı. Bazı İngiliz subay raporlarında Türk askerlerinin yaralı taşırken ateş kesilmesi için bağırdığı, hatta karşı siperden ateşin durduğu anlar anlatılır. Bu, savaşın yazılı olmayan ahlak kurallarından biriydi. Doktor Günlüğü. Doktor Tevfik Rüştü, Sahra Hastanesi, 3 Ağustos 1915. Bugün ardı ardına gelen yaralılar içinde mermiyi değil, yorgunluğu tedavi edemedim. Taşıyan askerlerin omuzları kan içinde, ayakları titriyor. Yaralıyı bırakıp yere çöktüklerinde ilk sözleri, "Yaşıyor mu doktor?" oluyor. Kendi kanlarını fark etmiyorlar bile. Bu satırlar, cephedeki fedakarlığın sadece yaralıda değil, onu taşıyanda da nasıl bir bedel yarattığını gösterir. Acele edin, içeri alın. Çok kan kaybettim. Sargıyı sıkı tutun. Çanakkale'yi eşsiz kılan anlardan biri, yaralı düşman askerlerinin Türk askerleri tarafından kurtarılmasıdır. Arşivlere geçen ve yabancı hatıratlarda da yer alan birçok olayda, Mehmetçik'in yaralı bir İngiliz ya da Anzak askerini sırtına alıp siper gerisine taşıdığı anlatılır. Bu anlar, savaşın tüm nefret söylemini boşa çıkaran sahnelerdir. Bu davranış bir propaganda değil, cephede gelişen doğal bir refleks olarak ortaya çıkmıştır. Yaralı, kim olursa olsun, artık silah tutamayan bir insandır. İngiliz Er Günlüğü. Private William J. Adams, 9 Ağustos 1915. Vurulduğumda her şeyin bittiğini sandım. Gözümü açtığımda beni taşıyan bir Türk askeriydi. Yüzü çamur içindeydi, nefes nefeseydi ama beni bırakmadı. Su verdi. O gün düşman kelimesinin anlamı değişti. Bu satırlar, Çanakkale'de yaşanan insanlık anlarının en güçlü tanıklarındandır.
Sahra hastanelerine getirilen yaralılar arasında düşman askerleri de bulunuyordu. Hemşireler ve sağlık görevlileri üniformaya değil, yaraya bakmak zorundaydı. Türk Sahra hastanelerinde İngiliz askerlerinin tedavi edildiğine dair birçok kayıt mevcuttur. Hemşire Günlüğü Safiye Hüseyin Elbi, Hilali Ahmer, 1915. Bugün getirilen yaralılardan biri İngiliz'di. Onu taşıyan askerler, "Ağırdır ama yaşar," dediler. Yüzlerindeki yorgunluk kendi yaralılarından farksızdı. O an savaşın bütün anlamı çöktü. Geriye sadece acı kaldı. Bu tanıklık, cephe gerisinde de insanlığın devam ettiğini kanıtlar. Çanakkale'de ateş altında yaralı taşıyan asker sahneleri, yalnızca kahramanlık değil, ahlaki üstünlüğün de göstergesidir. Askeri açıdan bakıldığında bu davranışlar risklidir. İnsan gücü kaybına yol açar. Ancak tarih, sadece kazananları değil, nasıl kazandığını da yazar. Mehmetçiğin yaralı dostunu ve düşmanını ayırt etmeden taşıması, Çanakkale'yi sıradan bir savaş olmaktan çıkarır. Bu sahneler, yıllar sonra karşı cephede savaşmış askerlerin birbirine duyduğu saygının temelini oluşturmuştur. Bugün Gelibolu'da yan yana yatan mezarlar, o gün sırt sırta verilen mücadelelerin sessiz tanıklarıdır. Ateş altında taşınan her yaralı, savaşın değil, insanlığın kazandığı bir andır. Çanakkale'de kurşunlar insanları ayırmış olabilir ama vicdan siperleri aşmıştır.